Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Atatürk Kültür Merkezi yani AKM'nin dünden bugüne tarihinden bahsedeceğiz ve sonra sizlerle AKM turu yapacağız. AKM'de neler var? Hangi salonlar var? İçeriğinde neleri görebilirsiniz? Hepsini sizinle birlikte gezeceğiz. ...1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk, Fransız mimar ve şehir planlamacısı Henri Prost'u İstanbul'un şehir planlaması çalışmaları için Türkiye'ye davet eder. 1937-1939 yıllarında Henri Prost tarafından hazırlanan İstanbul'un ilk ana planı onaya sunulur. Plan, Topçu Kışlası ve etrafındaki mezarlıkların bir parka dönüştürülmesi ve Taksim Meydanı'nda bir opera binası yapılmasını içerir. 1939-1940 yıllarında Prost'un iki önemli kültürel binanın İstanbul Opera Binası ve Şişhane Komedi Tiyatrosu inşasının önerisi üzerine Fransız mimar Auguste Perret davet edilir. Ancak 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle davete icabet gerçekleşemez. 29 Mayıs 1946'da dönemin valisi ve belediye başkanı Doktor Lütfü Kırdar tarafından görevlendirilen Rükneddin Güney ve Feridun Kip'in tasarımları doğrultusunda İstanbul Opera Binası'nın ilk temel atma töreni gerçekleştirilir. Yıl 1953'te belediyenin mali sıkıntıları nedeniyle proje Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na devredilir. 1953-1955 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın talebi üzerine Alman mimar Paul Bonatz projeyi denetlemekle görevlendirilir. Bonatz bazı eskizler hazırlasa da proje daha fazla ilerleyemez. Gelelim 1956 yılına. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı projenin yeniden düzenlenmesi için doçent doktor, yüksek mimar, mühendis Hayati Tabanlıoğlu'nu görevlendirir. Tabanlıoğlu, bakanlıktaki çalışma arkadaşlarının yanı sıra Profesör Yüksek Mühendis İsmet Aka, mimar Gerhard Grauber, sahne tekniği uzmanı Will Ehlen'in katkılarından da yararlanır. 1957 yılında başlangıçta bir opera binası olması planlanan bina kültür merkezine dönüştürülür. Proje uzman bir ekip tarafından statik, ince işler, sahne teknikleri ve akustik açılardan ayrıntılarıyla tasarlanır. 1960 yılında ise inşaat askeri darbe nedeniyle 3 yıl kesintiye uğrar. 12 Nisan 1969'da Büyük Salon tamamlanarak İstanbul Kültür Sarayı adıyla hizmete açılır. Bina, Devlet Opera Bale ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüklerinin yönetimine verilir. 27 Kasım 1970'te Arthur Miller'ın Cadı Kazanı adlı eserinin temsili sırasında çıkan yangında bina harap olur. Yangın sebebine ilişkin Danıştay raporu teknik işletme yokluğuna işaret eder. 6 Ekim 1978 yılında onarımın ardından İstanbul Kültür Sarayı bugünkü adını yani Atatürk Kültür Merkezi adıyla yeniden açılır. Gelelim 1 Kasım 1999 yılına. İstanbul 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Atatürk Kültür Merkezi'ni 1. derece kentsel sit alanının parçası 1. grup tescilli kültür varlığı olarak onaylar. 2008 yılında ise AKM yenilenme amacıyla ziyarete kapatılır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tabanlıoğlu Mimarlık arasında AKM yenileme projesi imzalanır. 2008 ve 2012 yılları arasında 2008'de hazırlanan AKM iyileştirme projesi ile 2012'de hazırlanan yeni AKM projesi davalara konu edilmek suretiyle engellenmiştir. Bu süreç yeni AKM'nin yapılmasını geciktirmiştir. 4 Mayıs 2017'de projenin son taslağı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulur. 10 Şubat 2019'da temel atma töreni gerçekleştirilir. 29 Ekim 2021'de ise yenilenme çalışmaları tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi, 2040 kişilik opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu,
galeri, çok amaçlı salon, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, müzik kayıt stüdyosu, bir bilgi merkezi olarak kurgulanan ve müzik, sanat, mimarlık, tasarım gibi ihtisas başlıklarına odaklanan bir kütüphane, Atatürk Kültür Merkezi'nin Yeşilçam Sineması ve tasarım dükkanını da içeren birimleriyle görkemli bir törenin ardından yeniden sanatseverlerle buluşur ve ziyarete açılır. 2019-2021 yılları arasında AKM sürdürülen yoğun çalışmalar ile dünyada bu büyüklükteki en kısa sürede inşa edilmiş kültür merkezi olarak tarihe geçer. Şimdi sizlerle kısa bir AKM turu yapalım. Bu saymış olduğumuz bütün yerleri tek tek görelim, gezelim. Hadi. Çok amaçlı salonda Tankut Öktem'in sergisini gezdik. Eğer siz de gezmek isterseniz 28 Kasım'a kadar burada görebilirsiniz. Burası da AKM Çocuk Sanat Merkezi. Şimdi kütüphane kısmını gezeceğiz. Kütüphanenin en alt katına denk gelen bu kahve dükkanlarının olduğu yerde D&R da var. Buradan da kitap temin etmek isterseniz alabilirsiniz. Otoparka iniş kısmında devam ettiğimizde hemen karşımızda. Şu anda kapalı ama burada AKM'nin bir de sinema bölümünü görebilirsiniz. Herhalde gelecek zamanlarda burada sinema izlemek isteyenlerle de filmleri buluşturacaklar. Burada da Kültürkent Kitap ve Kafe dükkanı olarak hazırlıklar devam ediyor. Burası da çok yakında açılacağını belirttiler. AKM Galeri kısmındayız. Buradaki eserlere bir göz atıp çıkacağız. Gerçekten burada sanata doyuyorsunuz. Doya doya sanat.
Meydan ve Rose ansiklopedileri vardı. Ödevlerimizi oradan araştırırdık. Bununla ilgili bir sanat çalışması yapmışlar. Meydan ve Rose ansiklopedileriyle yapılan sanat eseri. Sergide görevli arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre bu arkamızda gördüğünüz eser yaklaşık 600 kilogram civarında ağırlıktaymış, alüminyumdan yapılmış ve bu eseri salona getirmek için önde gördüğünüz camların olduğu yerden dozer yardımıyla içeriye almışlar ve yerine yerleştirmişler. Burada sanatçının vermek istediği mesaj ise kentsel dönüşümün izleri. Gündüzüyle, gecesiyle Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. İzlemiş olduğunuz gibi gece burada da etkinlikler oluyor. Bugün burada bale etkinliği var ve tiyatro vardı. İnsanlar merakla buraya akın akın geliyorlar. Gerçekten muhteşem bir eser olmuş. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu ve buna benzer videolar için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.